Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Sevgi. Kanalımda genellikle kendin yap projelerine yer veriyorum. Bugün de farklı bir nakış tekniğini sizlere göstereceğim. İplerim var. Bunlar aslında kanaviçe ipi ama normal dikiş ipi de kullanabilirsiniz siz. Evinizde olan ipleri değerlendirebilirsiniz. Makasımız var. İğnemiz var. Bir kumaş parçamız var. Ben bunu Amerikan bezi olarak almıştım. Siz evinizdeki herhangi bir kumaşa da nakış yapabilirsiniz. Taslağım bu. Taslağımı çizerken telefondan destek aldım. Şu şekilde göstereyim. Pinterest'ten şeklimi buluyorum. Biraz büyüterek bu şekilde kumaşın altına tuttuğumda kumaşın altından izi çıkıyor ve üzerine kurşun kalemle çizim yapıyorum. Kopyamı bu şekilde çekiyorum. Dilerseniz kendiniz de çizimlerinizi yapabilirsiniz. Daha büyük bir nakış yapmak istiyorsanız A3, A4, A5 kağıtlarına kopya alarak kumaşınızı üzerine koyarak çizim yapıp nakışınızı işleyebilirsiniz. Koyu renk bir kumaşa çizim yapacaksınız. Tabii ki telefon ve kağıt burada işimize yaramayacaktır. Bunun için karbon kağıtlarından destek alabiliriz. Haydi hep birlikte şimdi videomuza geçelim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim.
videonun daha sonuna geldik. Nakışımız hazır. Gördüğünüz gibi. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ayrıca videonun başında söylemeyi unuttum. Söylemeden geçemeyeceğim. Bu nakışları tişörtlerinizin, kazaklarınızın, pantolonlarınızın üzerine de yapabilirsiniz veya çantalarınıza yapabilirsiniz. Bir tek böyle kumaş üzerinde sınırlı kalmaz. Benim kumaş üzerine yapma sebebim bu nakışları kesip çerçeveleyeceğim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım sizlere ilham olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.